Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet İlter. Bugün sizinle SEO hakkında konuşacağız. Peki SEO nedir ve neden bu kadar önemlidir? Eğer bir web siteniz varsa veya işinizi dijital dünyada büyütmek istiyorsanız SEO sizin için olmazsa olmaz bir konudur. Düşünün, bir restoran işletiyorsunuz ve müşterileriniz sizi haritada bulamıyor. Aynı durum internette de geçerli. İnsanlar Google'da arama yaptığında sizin siteniz çıkmazsa işinizi büyütmek gerçekten çok zor oluyor. İşte SEO tam olarak burada devreye giriyor. Bu videoda SEO'nun nasıl çalıştığını, nasıl uygulanacağını detaylıca anlatacağız. Eğer SEO'yu doğru kullanırsanız web sitenizi Google'da üst sıralara taşıyabilir ve daha fazla müşteri çekebilirsiniz. Peki SEO neden önemlidir? Bunu hiç düşündünüz mü? SEO'nun neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için bir örnek verelim. Diyelim ki bir telefon tamircisisiniz ve biri iPhone ekran değişimi diye Google'da arama yapıyor. Eğer sizin web siteniz bu aramada çıkmazsa o müşteri rakiplerinize gider. SEO işte tam olarak burada devreye giriyor. İstatistiklere göre kullanıcıların %75'i Google'da sadece ilk sayfada çıkan sonuçlara tıklıyor. Yani eğer ikinci ya da üçüncü sayfadaysanız sizi kimse bulamıyor. SEO sadece daha fazla trafik almak için değil, aynı zamanda hedef kitlenize ulaşmak için de çok önemlidir. Yani doğru insanlara, doğru zamanda, doğru şekillerde ulaşabilirsiniz. Peki arama motorları nasıl çalışır? Google gibi arama motorları web sitelerini nasıl sıralıyor? Bu süreç 3 temel aşamada oluşuyor. Birincisi crawling dediğimiz tarama. Google botları sürekli olarak internette dolaşır ve yeni güncellenmiş sayfaları bulur. 2. Dizine ekleme yani indexing. Tarama tamamlandıktan sonra sayfanız Google'ın veri tabanına kaydedilir. Üçüncüsü ise sıralama yani ranking. Google hangi sayfada hangi sırada yer alacağınızı belirler. Peki Google bu sıralamayı neye göre yapıyor? Anahtar kelimeler, içerik kalitesi, backlinkler ve teknik SEO gibi faktörler bu sıralamada çok büyük önemli rol oynuyor. Şimdi SEO'nun en önemli bileşenlerine bakalım. SEO'yu etkin bir şekilde kullanmak için 4 ana bileşene odaklanmalıyız. Bunlardan birincisi ve en önemlisi anahtar kelime araştırması. SEO'nun temeli doğru anahtar kelimeleri belirlemektedir. İnsanlar Google'da ne arıyor? Bunları ücretsiz araçlar kullanarak öğrenebiliriz. Örneğin Google Keyword Planner, Ahrefs bunlar en çok kullanılan anahtar kelimeleri keşfedebilecek olduğunuz tool'lardan birisi. Örneğin dijital pazarlama anahtar kelimesini hedefliyorsanız bununla ilgili daha spesifik kelimeleri seçebilirsiniz. Mesela dijital pazarlama eğitimi, dijital pazarlama stratejileri, dijital pazarlama ajansı gibi diyebiliriz. İkinci sıradaysa site içi SEO yani one page SEO. Web sitenizin içeriğini ve teknik yapısını optimize etmek için bu çok önemlidir. Bu açıdan da dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan birincisi H1, H2 ve H3 etiketleridir. Bunların mutlaka düzenlenmesi gerekir. Meta açıklamaların optimize edilmesi gerekir. URL'lerinizin sade ve anlaşılır olması gerekir. İçeriğinizde anahtar kelimeleri doğal bir şekilde kullanmanız gerekir. Üçüncü sıradaysa off-page SEO dediğimiz site dışı SEO gerekmektedir. Bu ise web sitenizin dış dünyadaki itibarını arttırmaya yöneliktir. En önemli faktör backlinklerdir. Yani diğer sitelerin sizin sitenize bağlantı verirse Google sitenizin değerli olduğunu düşünür. Peki backlink nasıl alınır? Backlink şu şekilde alınabilir. Kaliteli içerik üreterek insanların paylaşmasını sağlayarak, sektörünüzde diğer bloglara misafir yazarlık yaparak, sosyal medyada aktif olup içeriklerinizi paylaşarak ve teknik SEO yaparak. Teknik SEO tarafına da web sitenizin teknik altyapısını iyileştirmeyi içerir. Bir de en önemli faktörlerden biri ise site hızıdır. Sayfanız ne kadar hızlı açılırsa Google o kadar iyi bir sıralama verir. Mobil uyumlu. Web sitenizin mobil cihazlarda uyumlu olması gerekir. SSL sertifikası kullanarak sitenizin güvenli olduğuna emin olmanız gerekir. Peki SEO performansınız nasıl ölçersiniz? İşte bu açıdan da birkaç önemli metrik söyleyeyim size. Örneğin bunlardan birincisi organik trafik. Google Analytics ile sitenize gelen ziyaretçi sayısını mutlaka kontrol etmelisiniz. Anahtar kelime sıralamaları. Web sitenizde belirlediğiniz anahtar kelimeler kaçıncı sırada bunların araştırmalarını yapmanız gerekir. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi Ahrefs veya Semrush gibi araçları kullanarak kontrol edebilirsiniz. Dönüşüm oranlarını kontrol etmelisiniz. SEO sadece trafik çekmek için değil, aynı zamanda bu trafiği müşteriye dönüştürmek için yapılır. Peki SEO ile işlerinizi nasıl büyütebilirsiniz? Eğer SEO'yu doğru bir şekilde uygularsanız şunları kazanabilirsiniz. Örneğin daha fazla müşteri çekebilirsiniz. Markanızı daha bilinir hale getirebilirsiniz. Web sitenizi rakiplerinizden öne çıkarabilirsiniz. Örneğin bir e-ticaret siteniz varsa SEO sayesinde Google'da üst sıralara çıkarak satışlarınızı artırabilirsiniz. Bir de bunların yanında mutlaka ama mutlaka SEO'dan kaçınılması gereken hatalar vardır. Bunlardan en önemlisi ise anahtar kelime doldurmadır. İçeriye gereğinden fazla anahtar kelime eklemek Google tarafından spam olarak algılanabilir. En fazla yapılan hatalardan biri ise kopya içerik kullanımıdır. Başka sitelerden içerik kopyalamak sitenize %100 zarar verir. Bir diğer önemli husussa mobil uyumsuzluktur. Siteniz mobil uyumlu değilse sıralamanız mutlaka ve mutlaka düşer.
Evet arkadaşlar, bugün size SEO'nun temel prensiplerini ve nasıl uygulanacağı hakkında bir takım bilgilendirmelerde bulundum. SEO gerçekten sabır gerektiren bir süreçtir. Ancak doğru stratejilerle büyük sonuçları mutlaka alabilirsiniz. Peki siz SEO hakkında ne düşünüyorsunuz? Siteniz ya da müşteriniz için çalışmalar yapıyor musunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Eğer bu video size faydalı olduysa beğenmeyi veya abone olmayı unutmayın. Daha fazla SEO ve dijital pazarlama içerikleri için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.